Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bazıları Osmanlı kayı boyundan değil dediler ve ortaya iddialar attılar. Bugün sizlere bu iddialara cevaplar vereceğim. Mesela en önemli iddialardan bir tanesi Osmanlılar, genelde Osmanlı tarihçileri 2. Murat dönemi tarihçileridir. 2. Murat döneminde Osmanlılar Timur oğullarıyla bir mücadelenin içerisindeydi. Timur oğullarına karşı kendilerine bir üstünlük peyda etmek için kendilerine bir şecere uydurdular ve biz kayı boyundanız dediler. En önemli bugün liselerimizde, üniversitelerimizde, ilim aleminde en fazla Osmanlı kayı boyundan değil diyenlerin ortaya atacakları iddia budur. Aslında insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Emir Timur acaba kendisini hangi boydan sağlayarak, göstererek etrafına topluyordu? Emir Timur Han unvanını bile kullanmadı. Emir Timur Cengiz Han soyundan birini hep tahta oturdu. Ama hiç öyle bir şeye de uğraşmadı. Ben şu boydanım, şu handanım, şuradanım diye kendini Türk kabul ediyordu. Ama bunun için uğraşmadı. Osmanlı neden uğraşsın ki? İnsanın aklına böyle bir şey geliyor. Peki Osmanlı'dan önceki elimizde 20-30 tane tarih olur. Bunlar yazmaz. Bunların hiçbirisi yazmaz. Sadece 2. Murat dönemi tarihçileri yazar, o zaman anlarım. Bizim bütün tarihçilerimizin hepsi neredeyse 2. Murat dönemi. Peki elinde senin kaç tane tarih var ki? Bir Ahmedi var. O da çok kısa yazıyor ve sadece Oğuz'dan olduğunu söylüyor. Oğuz'dan geldiğini ifade ediyor. Ama diğer taraftan Aşık Paşazade. Aşık Paşazade evet 2. Murat dönemi, Fatih dönemi bu dönemin tarihçisi ama Aşık Paşazade'nin kaynaklarını görmek lazım. Mesela Aşık Paşazade kayıdan olduğunu ifade ederken Aşık Paşazade'nin bakıyoruz evveliyatına ta Orhan Gazi'nin imamının oğlu Yahşi Fakih'in eserinden aldığını söylüyor. Şimdi bu durumda daha eskiye doğru gitmiyor mu acaba kayı söylemi? Sadece burada mı kalıyor? Demek ki bu görüş aslında bir anlamda sakat bir görüş ve bana göre hiç kimse de bunu dikkate almıyor. Yine ileri gelen tarihçilerimizden bir tanesi o 1. Murat Han'a kadar gidiyor ve diyor ki Anadolu beyliklerini mücadelesinde onları yanına çekmek için kayıdanın tezini kullandılar diyor. Yani bu da Anadolu beyliklerini, yani Anadolu beyleri diyecek ki bire soysuzlar, siz kimsiniz? Bunlara böyle ifade edeceğini söylüyorlar, onun için uydurdular diyor. Vallahi birisi kendine boy uydursa onun o uydurduğunu bütün beylikler bilir. O dönemde bunların her birinin birbirinden haberi var. O dönemde tarih kitaplarını bugünkü gibi yine tek kişi okumuyor. O dönemde de tarih kitaplarını herkes biliyor. Bakınız daha önce bir sohbetimde ifade etmiştim. Şükrullah Karakoyunlulara gidiyor ve Karakoyunlu Cihanşah biz Osman Gazi ile kardeş çocuklarıyız diyor. Ne kadar net ifade ediyor. Bunu kim söyledi? Cihanşah söyledi. O zaman nasıl ifade edeceksin? Yani hiçbir kaynak bilemez miydi? Bazen uydurmak daha tehlikelidir. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar demişler. Şayet Osmanlı böyle bir şecere uydurmuş olsaydı o kadar gülünç duruma düşerdi ki ve yalancı duruma düşerdi ki neden bunu yapsın ki? Hatta Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem Sultan eski ecdadının tarihini merak ediyor ve haçtayken karşılaştığı tarih bilgisine hayran olduğu Bayat boyundan Şeyh Hasan'a bir tarih kitabı yazdırtıyor. Ta Oğuz Han'dan kendi nesline kadar ortaya konuluyor. Eserinin adı Cam-ı Cem Ayin'dir. Orada da yine kayı boyundan olduğunu net bir biçimde ortaya koyuyorlar. Kim için kullanacaktı Cem Sultan bunu? Cem Sultan padişah mıydı? Kim için kullanacaktı? Neden böyle durumlara düşsünler? İnsanın aklına yine sualler geliyor. Mesela kendilerini kayı boyundan gösterdi Osmanlılar. Hangi Anadolu beyliği kendisine teslim oldu?
Kayı boyu büyük boy, kayı boyu kutlu boy, bizim onlara tabi olmamız lazım diyerek bir tane Anadolu beyliği Osmanlı'ya tabi mi oldu? Ya neden böyle son derece kendini küçültücü, yalan hususlara düşsünler ki? Asla böyle bir husus söz konusu değildir. Tabii başka şeyler de var. Mesela bu iddialardan bir tanesi de işte aşiretlerin soysuz birinin etrafında birleşmesi. Mümkün mü şimdi bunu düşünelim? Hatta bu iddialara bir cevap daha verebiliriz. Mesela Osman Gazi'nin yanındaki, Ertuğrul Gazi'nin yanındaki Gündüz Alp, Hasan Alp, Akçakoca, Abdurrahman Gazi soysuz birinin etrafında birleşirler miydi? Bunlar da mı bilmiyorlardı Osmanlı'nın şeceresini? Bunlar da mı bilmiyordu Osmanlı'nın kimliğini? Osmanlı'nın neden geldiğini? Ertuğrul'un yanında birleştiler. Osman Gazi'nin yanında birleştiler. Orhan'ın yanında birleştiler. Ve o zaman aşiretlerin gücü gerçekten çok yüksekti. Ve devlet çok büyümüş değildi. Her birisi ayrılabilirlerdi. Oysa bütün boy beylerini, aşiret beylerini biz Kayı boyundan olduğu için ve Kayı'nın namı bilindiği için ve Oğuz'un en önemli boyu Kayı olduğu için birleştiklerini söylüyoruz. Ki bunu söyleyenlerden biri de işte Tevarihi Ali Selçuk isimli eserin yazarı Yazıcızade Ali'dir. Mesela bakın 2. Murat dönemi alimlerinden der ki Nebi Aleyhisselam yani Peygamber Efendimiz zamanına yakın zamanda Bayat boyundan Korkut ata vardı. Oğuz kavminin bilgesiydi. İlham ederdi. Dedi ki ahir zamanda hanlık Kayı'ya de dahi kimesne ellerinden almaya. Onun söylediği Osman radıyallahu anh'tır. Açıkça yazıyor adam. Ruhi Çelebi yazıyor. Yazıcızade Ali yazıyor net bir biçimde. Bunları niye inkar ediyorsunuz kardeşim? Neden inkar ediyorsunuz? Gelelim maksatlarına. Bunların maksadı neydi? Bakınız Halil Bey de Amerika'dayken bir takım yanlış fikirlere kapılmıştı. Osmanlı Kayı'dan değil gibi. Yanlış fikirlere. Ve bunu geldiğinde dillendirmişti. Ve ilk Osmanlı tarihlerini güvenilmez kabul ediyordu. Oysa aynı Halil İnalcık vefatından önce son dönemindeki yaptığı çalışmalarda Aşık Paşazade'nin %99 doğru olduğunu savunmaya başladı. Zira toponomi çalışmaları, yer bilimi çalışmaları yaptı. Ve bu hususta geri döndü. Şayet Halil Bey belki de geri dönmemiş olsaydı başkaları Halil Bey'in açtığı çığırdan nerelere gidecekti size söyleyeyim. Türkiye'de bilhassa Bilgi Üniversitesi onun kitaplarını oldukça çevirdi. Colin Imber diye Manchester Üniversitesi'nde görev yapan bir profesör. Bu adam Colin Imber Osmanlı'nın ilk dönem kaynaklarının tamamını güvenilmez kabul ediyor. Ve ilk dönem Osmanlı devlet adamlarının tamamının hayali şahsiyetler olduğunu söylüyor. Ve ilk dönem Osmanlı tarihini bir kara delik olarak gösteriyor. Yani Akçakoca yok, Kara Mürsel yok, Abdurrahman Gazi yok, Konur Alp yok, Akçakoca yok. Peki Akçakoca yoksa Kocaeli nereden geliyor? Konur Alp yoksa Konur Apa'nın adı nereden geliyor? Kara Mürsel yoksa bugünkü Kara Mürsel nereden geliyor? Bunları sorarlar adama. Git biraz bölgeyi gez derler. İsimlere bak, toponomi çalışması yap derler. Bunu yapan yerli ve yabancı yazarların tamamı ki çok meşhur tarihçiler mesela yine bu konuda Yorga, Hamır, Osmanlı tarihlerini tamamen doğru kabul ederler. Fakat bunların başka bir maksadı daha vardı. Bugün bunlar bu millete başka bir tarih yazacaklardı. Colin Imber'in peşinden giden Haywood. Bu da ne söylüyor bakın. Evet Osmanlı şüphesiz Anadoluluydu. Ama Pontik'ti. Bakın Halil İnalcık Türk değil tezini ortaya koyuyordu. Kayı boyundan değil. Peşinden gelen Colin Imber onu kullanarak Haywood gibi tarihçiler de bugün diyeceklerdi ki Osmanlı Anadoluluydu, Rum'du, Pontik'ti. Birisi hava kuvvetleri gibi yıkıp geçecek, diğerleri piyade gücü gibi bize bugün yeni tarihler yazdıracaklardı. Bilhassa ülkemizin vesayetten kurtulma, bağımsızlık savaşı yaptığı şu günlerde
iyi değerlendirilirse, tersi olsa bu millete yeni tarihler yazdıracaklardı. Bunları asla unutmayalım. Zira bunların maksatları Türk atasını, Ertuğrul Gazi'yi, Osman Gazi'yi, Oğuz Han'ı, Bilge Kağan'ı unutsun, tanımasın, bilmesin. Bu millet eskisi kendisini Pontik zannetsin, Rum zannetsin. Bize başka bir tarih dikte edecekler. Onun için tarihimizi iyi bilelim, ceddimizi ve ecdadımızı iyi tanıyalım diyorum. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum sevgili dostlarım.